21 Mayıs soracağım. Önce onu şey yapın. Çünkü araya girmeyeceğim bir daha. Kendi aranızda pastacı tek tek şey yapacağım. 21 Mayıs. Bir de Twitter'daki bu özellikle bu 21 Mayıs dönemindeki çıkışları. Twitter'daki gereksiz çıkışları. Tamam. Önce hanginiz başlamak isterseniz? Tekrar soruyor musun? 21 Mayıs'ı soracağım. 21 Mayıs'ta neden toplanıldığını, anlam ve önemini, sizin için ne ifade ettiğini, insanlar için ne ifade etmesi gerektiğini daha da açık sorayım. Bir de bu sosyal medyadaki, özellikle Twitter'daki çıkışları, gereksiz çıkışları soracağım. Önce hanginiz başlamak isterseniz? Atakan sen büyüğümüz sensin, önce sen başla. Keşke bir kravatım olsa da şöyle düzelsin. Konfüçyüs'ün bir tane lafı var. Diyor ki, sen et yemeyi seversin, ben Kurban Bayramı'nı severim. Burada tabii sadece et üzerinden dönen bir muhabbet değil. Konfüçyüs'ün demeye çalıştığı şey, çeşitli topluluklar için seremonilerin önemi, bir kültürün önemi. Yani yaptığımız şeyden ziyade yaptığımız şeye yüklediğimiz anlam. Şeye baktığımda mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Wikipedia'ya girdiğinizde, şayet girebiliyorsanız. Wikipedia'ya girdiğinizde mesela bir dakika çay... Kanalı kapattıracaklar ya. Ya ne olacak, YouTube kapalıyken Abdullah... Wikipedia'ya girip mesela Çerkez sürgünü ya da soykırımı diye arattığınızda eski tarihte 21 Mayıs, yeni tarihte böyle Haziran'da bir şey denk geliyor. Niye? Çünkü orada o sırada işte Rusya'da mesela bir takvim devrimi oldu ve şu an artık mesela o dönem hani Kıbada'daki yenilgi denk gel 21 Mayıs'a aslında denk gelmiyor mesela. Aslında farklı bir gün. Ama şu an insanlar artık 21 Mayıs'ı benimsemişler. Şu an mesela Taksim'deyiz ve insanlar toplanmak üzereler. Bunu benimsiyorlar, bunun kendi işte üzüntülerini ya da kendi şeylerini, duygularını bir şekilde dile getirmek istiyorlar. Bu aslında bence olması gereken bir çeşit böyle odak noktası gibi düşünüyorum. Dolayısıyla bence bu etkinlikle devam edilmesi lazım. İstanbul'da bir tane mi, birden fazla mı? Keşke her ilçesinde ayrı ayrı toplanabilsek çok güzel olurdu. Mesela her ilçenin merkezinde, şu an Beyoğlu'dayız mesela, Beyoğlu ilçesinde, Taksim'deki meydan, Taksim'de toplanmak çok güzel olur. Tamam, içinde yapalım, yapalım. Gençlerde Karşıda şu an Kartal'da bir tane daha yapılıyor. Kartal'da toplanması çok güzel. Maltepe'de de yapılsın, Kadıköy'de de yapılsın, Sultan Gazi'de de yapılsın. Bu tarafta atıyorum Gazi Osman Paşa'da da yapılsın. Hepsinde ayrı ayrı toplanabilse çok güzel olur. Şu an yani bu sayı bu kadar elverişli olmadığı için ben şahsen Anadolu yakasında bir tane, Avrupa yakasında bir tane yapılmasına açıkçası çok karşı değilim. Çünkü herkesin yapabileceği şeyler var. Tuzla'daki adamın Taksim'e gelmesini bekleyemezsiniz. Bu mümkünat değil. Keza Beylikdüzü'ndeki adamın da atıyorum Kartal'a gitmesini bekleyemezsiniz. İstanbul çok büyük. Ama şunu mesela şey yapıyor. Anma etkinlikleriyle ya da 21 Mayıs'ın yani etkinliklerin gidişatıyla alakalı bir insanların beğenmedikleri bir şey varsa bunu çok sert bir şekilde eleştiriyorlar. Ve hani artık bu eleştiriden çıkıp hakaret boyutuna giriyor. Ben daha bugün mesela paylaşılan bazı tweetlere baktım ya da diğer şeyler işte sosyal medya platformlarında yazılanlara baktım. Yani insan diyorsunuz ya ben bu insanı nasıl tanıyamamışım falan diyecek kadar şeyim oldu hani böyle ters hissettiğim oldu. Hatasız kul olmaz, hatamla sev beni. Ama bunu benim dile getiriş şeklim bu şekilde olmamalı. Ya hepimizi sonuçta camia açısında büyüklerle bile bazen abi kardeş şeklinde olabiliyoruz. Tenha bir yerde ya bunu niye yaptınız böyle falan diye sorulabilir. Ya da beğenmiyorsunuz ya o gün en azından diyelim ki cenazeye gittiğinizde bu böyle yapılmamalıydı, çok ayıp yapıyorsunuz demezsiniz. Dersiniz ki hani bunu sineye çekersiniz 5 gün sonra ya keşke şöyle yapmasaydınız ya da acısı geçtikten sonra ya böyle bir olay oldu. Bence işte şey oldu hani o hoş olmadı falan bile denebilir ama bu şekilde ben çok ofansif ve çok kırıcı şekilde dile getirilmesini pek doğru bulmuyorum. Sen 21 Mayıs önemli olan biz niteliği her alanda yakalayabiliyor muyuz? Aslında o. Şimdi anmayı yaptığın yerlerde iyi fotoğraf karelerinin yanında oraya gelenleri de tatmin edecek bir anma gerçekleştirmek gerekir. Bu sayıdan ziyade etkinliğin niteliğinden bahsediyorum. Yani bir yere bir sene 100 kişi gider, bir sene 50 kişi gider. Bu çok önemli. Yani bir noktada önemli tabii sonuçta toplum dinamiği ama diğer taraftan onun insanları oraya çekecek olan şey senin orada yaptığın etkinlik, yaptığın vurgu.
Onun dışında Kefken'de yapılabilir mi? Tabii ki yapılır. Anma yapılır. Yani az önce Atakan'ın söylediği gibi keşke birçok yerde yapılsa. Yani bu işte Kartal'da yapılır mı? Yapılır. Çok iyi bence. Ama ondan sonra burada yapılır mı? Yani İstiklal'de yapılır mı? Konsolosluk önünde. Gerçi şu an orada seçecekler, orada yapılamıyor. Lisenin önünde de seçecekler, orada da toplanılabiliyor. O yüzden Oda Kule'de toplanılıyor. Yapacak bir şey yok. Ama şöyle düşünmek lazım. Önceden 1 Mayıs Taksim'de kutlanıyordu. Bir süre çatışmalar oldu. Biz çatışalım diye söylemiyorum da yani yapılan etkinlik, yapılan anma, protesto neyse bunun alanı değişebilir. Önemli olan senin sesini duyurman. Şimdi 1 Mayıs Taksim'de yapılamıyor diye Bakırköy'de yapmayı reddetmek veya Maltepe Meydanı'nda yapmayı reddetmek akılcı olmaz. Dolayısıyla bu sene 1 Mayıs mesela Bakırköy'de yapıldı, ondan önce Maltepe'de yapıldı. Kitlesel olarak yapıldı, talepler dile getirildi. Önemli olan da budur zaten. Yani biz taleplerimizi dile getirebiliyor muyuz? Mesela biz 21 Mayıs'ta şu talebimizi söyleyebiliyor muyuz? Veya şu talebi dile getirebiliyor muyuz? Veya şunu. Bu da yedek, bu da yedek. Mesela bu yaptığımız etkinlikler, Kartal'da ve İstiklal'de yapılan etkinlikler bir ittifak, bir fikir birliğinden dolayı mı yapılıyor yoksa federasyonların birbirine olan tepkilerinden dolayı mı yapılıyor? Bunu da irdelemek lazım. Aksi durumda çünkü eğer bir fikir birliği yoksa, ki bilmiyorum, eğer fikir birliği yoksa bizim buradan en iyi ihtimalle sadece toplum olarak yanımıza krizden bir fırsat çıkabilir. Birkaç yerde sesimiz duyulmuş olur ama bu sadece bir zerre olarak yanımıza kar kalmış olur. Yani biz yine ittifakı yakalayamamış oluruz. Az önce aslında Yahya'nın söylemeye çalıştığı şey şöyle. Sen bir komşunu görüyorsun, o da mı Çerkezmiş dedikten sonra tanışıyorsun. Yaklaşık bundan 15 gün sonra veya bir ay sonra ya bırak onlar zaten ne anlar boyutuna geldiği için ikili ilişkilerin bu federasyonlar boyutunda da yaşanıyor yani. Ne güzel bir federasyonumuz daha kurulduktan sonra bırak onlarınki yapılıyorsa oraya gitme boyutuna taşınıyor. Diyaloglar burada olsun istemem. Diğer kısmını da söyleyecek olursam, Twitter kısmını söyleyecek olursam, yapılan mizahın, tamam, yapılan ofansif söylemlerin yerini bulması gerekir. Atıyorum insanlar yasını tutarken, yani tuttuğuna inandığın bir insanı aşağı yukarı anlarsın ama yası tutan kişi kendi şovunu yapıyorsa sen ona karşı bir söylem geliştirebilirsin. Bence bunun ayrımını yapabilmek önemli. Yani. Sana kocaman 2 tane yıldız verdim. O son cümlede istinaden kendi şovunu yapıyorsun. Şimdi ikinizin de değindiğiniz konulara ben üzerinden geçmek istiyorum bir defa. Ama yüksek sesle geç. Bu, şimdi öncelikle Kıbada kelimesi geçti orada. Oraya Kıbada denmesi Afgaz Dernekleri Federasyonu'nun büyük bir başarısıdır bence. Aslında onun nasıl ismi Afgazca olmasına rağmen çok güzel Afgaz yanında oranın Abazaca isminde güzel reklamını yaptılar. Ama o yüzden sizi tebrik ediyorum. Daha sonra 21 Mayıs'ta Kefken'de Taksim'de İstiklal Caddesi'ne gelmişti. Kartal'da arılması konusunda bir söylemek istiyorum. Şimdi Kefken, bu Afgaz Dernekleri Federasyonu'nun affedin 21 Mayıs'ı andıkları artık korklaşmış bir mekan vermiyor. Ama buranın geçmişine ve günle alakasına göz açacak olursak 21 Mayıs'la alakası yok ve Adifeler'le alakası yok. Çerkes sürgününün, yani Çerkesler'le alakası yok. Bu peki Afgaz Dernekleri Federasyonu'nun alakası oluyor. 21 Mayıs'ta Afgaz Dernekleri Federasyonu 21 Mayıs'ta anıyor orada. Şimdi bakıyoruz, Kafkasya'da kimler 21 Mayıs anılıyor? Kafkasya'da anılıyor mu? Hayır. Diaspora'nın oraya yerleşenler sadece. Sadece diaspora'nın anılıyor. Karaçaylar bugün anlıyor mu? Hayır. Basitler? Hayır. Çeçenler? Hayır. Dağıstan'da hiç kimse böyle bir anma girişimine bulunmuyor. Sadece Adifeler, Çerkesler anlıyor bilgiler. Biz burada ne yapıyoruz? Sanki hani bütün Kafkasya olduğu sürülmüş gibi bütün bayraklarla, bütün merkezle beraber çıkıyoruz. Tamam, birlikte olmak, birbirimizi desteklemek, dayanışma içerisinde olmak güzel. Ama sokaktan birisi geçerken bakıp da ya sizin
hangisi Çerkes bayrağı? Sizin Çerkes'in kaç tane bayrağı var demesi güzel bir şey mi mesela? Veyahut bu bütün hani herkesin ayrı ayrı sürgün günleri olmasına rağmen bütün hepsinin 21 Mayıs'ta anılması iyi bir şey mi? Bu hani bakıyoruz Çeçenler, Dağıstanlar, Karaçaylar İkinci Cihan Harbi sonrasına geldi. Yani daha 20. yüzyıl, 19. yüzyıl çok bittikten çok sonra geldi. Savaş bittikten çok sonra geldi. Bu ayrımın iyi yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hani eğer yapacaksak, birbirimizi destekleyeceksak doğru destek verelim. Taksim'e gelecek olursak da Taksim'deki hani iyi, çok fazla kalabalık topluyor, güzel ama çok agresif. Çok fazla tepki topluyor. Hani biz ne yapmaya çalışıyoruz? Kime yaranmaya çalışıyoruz? Kimle çalışmaya çalışıyoruz? Bizim bir şekilde Rusya Federasyonu'na anlaşmamız lazım. Çünkü bizim kurabileceğimiz, gece kurabileceğimiz tek yer o topraklar içerisinde. Ve biz bunu onlara söverek, küfrederek, onları tehdit ederek, onları Kafkasya'dan devirmeye çalışarak yapamayız. Daha sonra bu şekilde yapılan bir eylem buraya gelen insanların aklına şunu sokuyor. Kafkasya dikenli tellerle çevrili bir ütopyadır. Buraya kimse girip çıkamaz. Şimdi birkaç tane Çerkes vardır, atlarını atırlar, işte kurşun atarlar, o kadar. Ben ilk 21 Mayıs'ta Taksim'e geldiğim zaman kaç yaşındayım hatırlıyorum, lise öncesinde. Benim aklımda böyle bir model oluştu. Bunun engellenmesi gerekiyor bence. Bu agresifliğin ortadan kaldırılması gerekiyor. Tamam, yani agresiflik tamam belki olabilir ama düşmancılık bunun kalkması gerekiyor. Sonra bu federasyonlar konusunda biraz değilim. Ona da değilim çünkü. Birbirine katılıyorum genel olarak. Hem ikili ilişkiler hem de fikir ayrılıkları bence. İkisi de birlikte ayrılığımızı oluşturuyor. Biraz dünya görüşü, biraz olaya bakış açısının farklı. Biraz da ikili ilişkilerden kaynaklanıyor. Birbirini çekemeden kaynaklanıyor. Bu konuda size katılıyorum. İkisi güzel olur. Ya sana tek böyle yıldızın ucunu koydum. Kanını kapattıracağım çünkü. Onurcuğum programı kapatmak ister misin? Programı kapatayım. Sen kapat, ben bari oruçluyum. Sevaplar hep silindi yani, ben gittim çünkü. Çünkü bahsettiği dinde bir elin verdiğini diğer el görmeyecektir. Şu an senin oruç tuttuğunu herkes biliyor. Var. Boşuna tuttu, ben sana söyleyeyim. Boş. Abi hadi iftara yaklaşıyor, kapat programı. Yani haksızsam itiraz et ya Rabbi. Gördüğün gibi oraya bir itiraz gelmedi, buraları kesmek zorundayız. Evet, bitti. Tamam, bitti. Bitti. Güle güle.